Herkese merhabalar dostlarım, herkese selamlar, merhabalar, güzellikler olsun, esenlik olsun, mutluluk, huzur olsun. Ege'nin Çocukları kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bu kanalda Ege Denizi'nin iki yakasını birlikte keşfedeceğiz. Türkiye ve Yunanistan'ın tarihini, kültürünü, yemeklerini, şehirlerini, köylerini, insanlarını ve ortak mirasını birlikte gezeceğiz dostlarım. Amacım kimin haklı ya da kimin haksız olduğunu anlatmak değil, İki ülkenin ortak geçmişini, güzelliklerini ve birbirinden izler taşıyan hikayelerini sizlerle paylaşmak. Bugünkü videomuz ise Ayvalık'tayız. Bir zamanlar kilise olarak inşa edilen yapıların bugün cami olarak kullanılan eserleri ve hala kilise olarak ayakta kalan tarihi yapıları birlikte gezeceğiz, birlikte izleyeceğiz. Hazırsanız öncelikle Ayvalık'ın merkezi burası. Buradan başlayalım yavaş yavaş. Şimdi sokaklarda turlayalım birlikte dostlarım. Ayvalık'ta yürüdüğüm zaman genelde dostlarım Osmanlı mimarisini, Rum eserlerini yani Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu eserlerini ve her tarafta ayrı bir güzelliği hissedebiliyorum. Burası da Ayvalık'ın sahili, sahil tarafı. Burada da isterseniz yine günübirlik özel tekneler de kiralayabiliyorsunuz. Biz günübirlik tekne kiralamak istediğimizde ama bizim gittiğimizde Mayıs ayıydı, Mayıs sonuydu. Sezon henüz daha tam anlamıyla başlamamıştı. 50 bin lira demişlerdi. 5 ve 6 kişilikti toplam. Burası da sahilde dostlarım. Eğer buraya gelirseniz zaten önü hep kalabalık ve hep insanlar fotoğraf çektiriyor. Sanki biraz sokaklar ve evler bakımsız kalmış. Çok eski evler. Bilmiyorum bunlar tekrar tamir edilebilir mi? Kendi özüne özgün düzeltilebilir mi? Çok fazla satılık ev ilanı gördüm. Çok fazla satılık ilan var. Peki bunların sahipleri var mı? Yarısından çoğu boş ya da böyle bırakıp gittiler mi? Çok mu pahalı tamir etmek yoksa devlet mi izin vermiyor? Bu konu hakkında çok fazla bir bilgim yok. Çok güzel bir renge boyamışlar. O kadar güzel olmuş ki kırmızı ve mavi birlikte. Şu anda dostlarım Ayvalık'ın tarihi Küçükköy'ündeyiz. Bu merkez cami olarak bildiğimiz bu yapı aslında yaklaşık 180 yıl önce 1840 ile 1850 yılları arasında Rum Ortodoks cemaati tarafından Aya Athanasios Kilisesi olarak inşa edildi. Dönemin mimarisini yansıtan bu görkemli yapı Küçükköy'ün en önemli tarihi eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Küçükköy geçmişte Rumların yoğun olarak yaşadığı ve o dönem Yeni Çaraoğlu adıyla bilinen bir yerleşimdi. Rivayete göre bu isim Fatih Sultan Mehmet'in Midilli Seferi sırasında bölgeye yerleştirilen Yeniçerilerden geliyor. Yani bu topraklar yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin izlerini birlikte taşımış. 1923 yılında Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinden sonra Küçükköy'ün demografik yapısı tamamen değişti. Rum nüfusun ayrılmasıyla birlikte kilise zaman içinde camiye dönüştürüldü ve bugün Küçükköy Merkez Camii adıyla ibadete açık olarak hizmet vermeye devam ediyor. Dostlarım, yapının içine dikkatli baktığınızda geçmişin izlerini hala görmek mümkün. Kilise döneminden kalan mimari plan, yüksek tavanlar ve taş işçiliği büyük ölçüde korunmuş durumda. Bu da burayı yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda Ayvalık'ın çok kültürlü tarihini anlatan yaşayan bir miras haline getiriyor. Bugün Küçükköy, restore edilen taş evleri, sanat atölyeleri ve tarihi sokaklarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Merkez Camii ise bugün köyün geçmişini bugüne taşıyan en önemli yapılardan biri olmaya devam ediyor. Dostlarım, şu anda Ayvalık'ın en görkemli tarihi yapılarından biri olan Çınarlı Camii'ye bakıyoruz. Bugün cami olarak kullanılan bu etkileyici yapı 19. yüzyılın ikinci yarısında Ayvalık'ta yaşayan Rum Ortodoks cemaati tarafından Ayayorgi Kilisesi olarak inşa edildi. Dönemin en büyük ve en gösterişli ibadet yapılarından biri olan kilise, taş işçiliği ve mimarisiyle bugün bile hala hayranlık uyandırıyor. 1923 yılında gerçekleşen Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin ardından Ayvalık'ın nüfus yapısı değişti. Bunun üzerine yapı camiye dönüştürüldü ve günümüzde Çınarlı Camii adıyla ibadete açık olarak kullanılmaya devam ediyor. Camiye adını veren ise bahçesinde yıllarca yaşayan görkemli çınar ağaçlarıdır. Bu nedenle halk arasında Çınarlı Camii olarak anılsa da bazı kaynaklar Ali Bey Camii adıyla da geçmektedir. Yapının içerisine girdiğinizde geçmişin izlerini hala görmek mümkündür. Haç planlı mimarisi, yüksek kubbesi, zarif sütunları ve kilise döneminden kalan bazı barok süslemeler büyük ölçüde korunmuştur. Özellikle altın varaklı benzemelerin bir kısmı bugün bile hala dikkat çekmektedir. Çınarlı Camii yalnızca bir ibadet mekanı değil, Ayvalık'ın yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ve ev sahipliği yaptığını gösteren en önemli tarihi yapılardan biridir. Bugün de ziyaretçilerini hem mimarisiyle hem de taşıdığı zengin geçmişiyle karşılamaya devam ediyor. Şu anda Ayvalık'ın simgelerinden biri olan Saatli Camii'deyiz. Bu görkemli yapı bugün Saatli Cami olarak bilinse de yaklaşık 150 yılı aşkın bir geçmişe sahip. 19. yüzyılın ikinci yarısında bölgede yaşayan Rum Ortodoks cemaati tarafından Ayayanni yani Agio Ioannis Kilisesi olarak inşa edilen bir yapıdır. Ayvalık'ın en dikkat çekici dini yapılarından biri olmuştur. 1923'teki nüfus mübadelesinden sonra değişen demografik yapıyla birlikte bina 1928 yılında camiye dönüştürüldü. Ancak yapının en dikkat çekici özelliği olan Çan Kulesi tamamen yıkılmadı. Kulenin üzerine yerleştirilen saat sayesinde halk arasında burası Saatli Cami adıyla anılmaya başlandı. İşte caminin ismi de buradan geliyor. Yapıya yakından baktığımızda kilise mimarisinin izlerini hala görmek mümkün. Taş duvarları, yüksek tavanı, haç planından izler taşıyan iç düzeni ve özenli taş işçiliği buranın yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda önemli bir kültürel miras olduğunu gösteriyor. Dostlarım, Saatli Cami Ayvalık'ın geçmişten günümüze uzanan çok kültürlü tarihini yansıtan en önemli yapılarından biri olarak ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor. Buraya gelen herkes sadece bir camiyi değil,
yüzyıllardır ayakta duran bir tarih tanığını da görmüş oluyor. Dostlarım, şu anda Ayvalık'ın en önemli tarihi yapılarından biri olan Taksiyarhis Kilisesi'nin önündeyiz. Burası sadece eski bir kilise değil, aynı zamanda Ayvalık'ın gelişimine tanıklık etmiş en eski ibadet yapılarından biridir. Tarihçiler ilk yapının 15. yüzyılda küçük bir kilise olarak inşa edildiğini, daha sonra depremler ve zamanın etkisiyle birkaç kez yeniden yapıldığını belirtiyor. Günümüzde gördüğümüz görkemli yapı ise büyük ölçüde 1844 yılında yeniden inşa dönemine ait. Kilisenin adı olan Taksiyarhis, Yunanca'da baş melekler anlamına gelir ve baş melek Mikail ile Cebrail'e adanmıştır. Yüksek tavanları, 3 nefli bazilika planı, mermer süslemeleri ve dönemin ince taş işçiliği yapıyı Ayvalık'ın en değerli mimari eserlerinden biri haline getirmiştir. ...1923 yılındaki nüfus mübadelesinden sonra yapı ibadet amacıyla kullanılmadı. Uzun yıllar tekel deposu olarak hizmet verdi. Daha sonra kaderine terk edilen bina kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden ayağa kaldırıldı ve 2013 yılında Taksiyarhis Anıt Müzesi olarak ziyaretçilere açıldı. Bugün bu tarihi yapının içinde dolaşırken yalnızca taş duvarları değil, yüzyıllar boyunca Ayvalık'ta yaşamış insanların izlerini de görebiliyorsunuz. Taksiyarhis Kilisesi, geçmişi günümüze taşıyan ve Ayvalık'ın kültürel hafızasını yaşatan en önemli ve en özel yapılardan biri olmaya devam ediyor. Bahçenin arka tarafında görmüş olduğunuz merdivenlerden de üst kata çıkabiliyorsunuz. Ve buradan da kuş bakışı, binanın içini incelemek, kilisenin yani müzenin içini incelemek muhteşem. Kilisenin bahçesinde bu arka tarafta gördüğünüz küçük odalarda daha önce burada çalışan ve burada yaşamış olan pederlerin yani papazların evleridir. Buralarda işte papazların evleri. Şu anda dostlarım Cunda Adası'nın en görkemli yapılarından biri olan Taksiyarhis Kilisesi'nin önündeyiz. Adanın süliyetine damga vuran bu tarihi yapı 1873 yılında Cunda'da yaşayan Rum Ortodoks cemaati tarafından daha eski bir kilisenin temelleri üzerine inşa edildi. Kilisenin adı olan Taksiyarhis, Hristiyanlıkta daha önce de söylemiş olduğum gibi koruyucu kabul edilen baş melek Mikail ve Cebrail'e ifade ediyor. İlk bakışta dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri Cunda'ya özgü sarımsak taşı ile inşa edilmiş olmasıdır. Neoklasik mimarinin izlerini taşıyan yapı, yüksek kemerleri, görkemli cephesi ve tek kubbeli bazilika planıyla adanın en değerli mimari eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1923 yılındaki nüfus mübadelesinden sonra kilise farklı amaçlarla kullanıldı. 1944 depreminde ağır hasar gören bina uzun yıllar kaderine terk edildi. Zamanla doğa şartları
ve kaçak kazılar yapıya daha da zarar verdi. 2011 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yapı yeniden ayağa kaldırıldı. Yaklaşık 22 ay süren titiz bir restorasyonun ardından 31 Mayıs 2014 tarihinde Cunda Rahmi Koç Müzesi olarak ziyarete kapılarını açtı. Bugün bu tarihi yapıyı gezerken yalnızca etkileyici bir kiliseyi değil, aynı zamanda Cunda'nın yüzyıllar boyunca taşıdığı kültürel mirasını da yakından hissedebilirsiniz. Geçmişten günümüze ulaşan bu eser adanın en önemli simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz fotoğraf eski bir fotoğraftır. Bu kilise şu an tamamen yıkılmıştır. Panagia yani Yunanca Meryem Anne anlamına gelir. Kilise Meryem Ana'ya adanmış ve uzun yıllar Ayvalık'taki Rum Ortodoks cemaatinin önemli ibadet merkezlerinden biri olmuştur. Ne yazık ki bu yapı günümüze kadar ulaşamadı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkan büyük bir yangından tamamen yıkıldı. Bugün kiliseden geriye kalanlar neredeyse hiçbir mimari iz bırakmadı. Bu nedenle birçok ziyaretçi burada bir zamanlar böylesine önemli bir yapının bulunduğunu bile bilmiyor. Ayvalık geçmişte onlarca kiliseye ev sahipliği yapan önemli bir yerleşim merkeziydi. Bu kiliselerin bir kısmı camiye dönüştürülerek günümüze kadar ulaşırken bazıları ise zaman içinde deprem, yangın ve çeşitli nedenlerle tamamen ortadan kayboldu. Panagia Kilisesi de ne yazık bu kaybolan yapılardan biri oldu. Bugün burada ayakta kalan taşlar olmasa da Panagia Kilisesi'nin hikayesi Ayvalık'ın çok kültürlü geçmişinin önemli bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor.
Dostlarım şu anda Cunda Adası'nın en özel tarihi noktalarından biri olan Agios Yannis Şapeli'nin önündeyiz. Burası yalnızca eski bir kilise değil, aynı zamanda yüzyıllar önce kurulmuş büyük bir manastır kompleksinin önemli bir parçasıydı. Tarihçiler ilk yapının 15. yüzyılda inşa edildiğini ve hemen yanındaki tarihi yel değirmeni ile birlikte manastır yaşamının merkezi olduğunu belirtiyor. 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesinden sonra yapı uzun yıllar kullanılmadı. Zamanla hem şapel hem de değirmen harap hale geldi ve yıllarca kaderine terk edildi. Hiç dokunulmadı. Burası da şapelin önünden, balkonundan görünen manzara dostlarım. Ve burada ayrıca bir kafe de var. Oturup bir şeyler yiyip içip dinlenebilir ve Cunda Adası'nı Ayvalık'ı izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi karşıdaki küçük adanın üzerinde de küçük bir şapel daha var. O da yok olmak üzere. ...2006 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları sayesinde bu tarihi yapı yeniden hayat buldu. Bir yıl sonra ise Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı olarak kapılarını ziyaretçilere açtı. Bugün burada Ayvalık ve Cunda'nın tarihinden sanat tarihine kadar binlerce eser araştırmacılar ve ziyaretçilerle buluşuyor. Şapelin hemen yanında bulunan tarihi yel değirmeni ve Aşıklar Tepesi'nden görünen eşsiz manzara burayı Cunda'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline getiriyor. Geçmişte ibadet edilen bu yapı bugün bilgiye ve kültüre ev sahipliği yaparak tarih ile bugünkü aynı çatı altında buluşuyor. Şu anda Cunda Adası'nın hemen karşısındaki Tavuk Adası'nda bulunan Aziz Luka Rum Ortodoks Kilisesi'nin kalıntıları önündeyiz. Burası Ayvalık'ın en az bilinen ama en etkileyici tarihi noktalarından biridir. Kilisenin kesin inşa tarihi bilinmese de uzun yıllar boyunca adadaki Rum Ortodoks toplumu tarafından ibadet amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. Tavuk Adası geçmişte yalnızca doğal güzelliğiyle değil, üzerinde bulunan bu küçük kiliseyle de dikkat çeken bir yerdi. Kilise denizin ortasında yer alması nedeniyle hem denizciler hem de adaya gelen ziyaretçiler için önemli bir uğrak noktaydı. Ancak yapı günümüze sağlam ulaşamadı. Tarihi kaynaklar 1821 yılında yaşanan olaylar sırasında büyük ölçüde tahrip oldu ve zamanla tamamen harabeye dönüştüğü belirtilmektedir. Bugün geriye yalnızca duvar kalıntılarına ulaşılabilmiştir. Bugün Tavuk Adası'nı ziyaret edenler hem Ege Denizi'nin eşsiz manzarası hem de geçmişten günümüze ulaşan bu sessiz tarih tanığını bir anda görebiliyor. Ayakta kalan taşlar Cunda'nın yüzyıllar boyunca taşıdığı çok kültürlü mirasın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Güzel haberlerden biri ise yeniden restorasyon çalışmaları başladı ve yapılar yavaş yavaş ayağa kaldırılmaya başlandı. Yavaş yavaş videomun sonuna yaklaşırken dostlarım, birlikte bugün Ayvalık'ın tarihi kiliselerini ve camilerini gezdik. Bu videoyu hazırlarken aklıma sürekli şu soru geldi. Kutsal kitaplara baktığımızda hiçbirinde başka bir dinin ibadet yerini ele geçirin ya da onu kendi ibadet yerinize çevirin şeklinde bir öğreti görmüyoruz. Buna rağmen tarih boyunca savaşlar, siyaset ve iktidar mücadeleleri nedeniyle birçok ibadet yeri farklı amaçlarla kullanıldı. Bazıları camiye dönüştürüldü, bazıları kiliseye çevrildi, bazıları ise tamamen kaderine terk edildi. Bugün ise şu soruyu sormak istiyorum. Bir ibadet yerinin kimliğini değiştirmek gerçekten Tanrı'ya hizmet etmek midir? Yoksa insanların ve siyasetçilerin aldığı tarihi kararların bir sonucu mudur? Sizce dini yapılar insanların inançlarını yaşadığı ortak kültürel miras olarak mı korunmalı?
Yoksa siyasi tartışmaların bir parçası haline mi gelmeli? Ben bu konuda hüküm vermek istemiyorum. Amacım sadece birlikte düşünmek ve farklı bakış açılarını dinlemektir. Lütfen görüşlerinizi saygı çerçevesinde yorumlarda paylaşın dostlarım. Belki de birbirimizi dinleyerek Ege'nin iki yakasını biraz daha iyi anlayabiliriz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.